asgari ücret artışına karşı. Allah Allah. Ya kardeşim, ben asgari ücret artışına karşıyım demedim. Ben dedim ki alım gücünü arttırmanız lazım. Ücretin kendisini arttırmak, alım gücünü arttırmak demek değildir. Daha nasıl tane tane anlatayım dedim. Ve o programdaki insanlar o gün dediler ki ya sen göreceksin, bu artışla beraber asgari ücretler daha iyi olacak. Oldu mu? Hadi bak, geçti bir yıl. Oldu mu, olmadı mı? Video benim YouTube kanalımda duruyor. Olmadı. Ya olmayacağı belli zaten. Ama şimdi burada ben siyasi partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Bak, Türkiye'deki bütün siyasi partilere bak. Kalıbımı basarım. Bak söylüyorum sana. Hepsi ilk şeyleri asgari ücreti arttırmak oluyor. Çünkü niye? Kolay olan o. Telefonu açıyorsun. İşte 2-3 tane böyle karşı karşıya adamları konuşturuyorsun. Son kararı ben veririm diyorsun. Oradan çıkıyor %45. 5 de ben koydum %50 diyorsun. Şak 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 şak. Günün anlam ve önemi konuşması bitiyor olay. Şimdi bu kolay olanı. Peki zor olan ne? Zor olan enflasyonla mücadele edeceksin. Et fiyatları bu kadar fazla artmayacak. Gıda fiyatları bu kadar fazla artmayacak. Tarım politikanı baştan aşağı gözden geçireceksin. Ondan sonracığıma eğitimde kullanılan araç ve gereçleri ülke içinde üretmeye çalışacaksın. Ülke içinde üretilen mal miktarını olabildiği kadar arttırmaya çalışacaksın. Gibi. Bunlar zor. Zor yerine kolayı seçiyor politikacılar. Yani olay budur. Tabii aynen. Hatta onu da söyleyeyim, sonra izleyicilere veda edeyim. Hı-hı. Şimdi diyorlar ki Taylan abi sen dönüp dolaşıp her şeyi gençlere getiriyorsun diyorlar. Ben de onlara diyorum ki arkadaşım bak, bizim emekli vatandaşlarımız bile şu an bir emeklinin parasını 2'den az 1.7 insan ödüyor. O 1.7 insan ödeyen insanın da en az biri zaten asgari ücretli. Kimin hangi parasını alıp da hangi emekli vatandaşımıza ne kadar para vereceksin? Onun için zaten asgari ücretle insanların buluşması kadar kötü bir ekonomi politikası zaten olamaz. Yani senin de çok güzel anlattığın gibi. Kesinlikle. Bu arada çok ilginçtir. Bana Türkiye'de sağcılar kızıyor, Amerika'da da solcular kızıyor bana. Şimdi neden diyeceksin? Ben mesela Amerika'nın sosyal güvenlik sisteminin batık olduğunu söylüyorum. Olur mu öyle şey diyorlar. Ya kardeşim bak, hani bu Titan sade zinciri vardı ya, veya Çiftlik Bank veya Todex, neyse. Bunların hepsi sade zincir ya. Amerika'nın sosyal güvenlik sistemi de sade zinciri. Özgür, nereden çıkarıyorsun bunu? Bak öyle bir basit anlatacağım ki olayı anlayacaksınız. Sosyal güvenlik sistemi dediğin şey nedir biliyor musun? Bir tane sepet var. Gençler çalışır. Çalışırken o sepete para atar. Yaşlılar da yaşlanınca sepetten para alır. Eğer sepete para atan gençlerin adedi sepetten para alan yaşlılardan daha fazlaysa problem yok. Ama sepete para atanların adedi sepetten para alanlardan daha azsa o zaman ne olacak? Bu sistem döner mi kardeşim? Aynı saadet zinciri. Saadet zinciri nedir? Bir piramittir. Piramidin altına gelen olduğu sürece piramidin üstündekiler yaşar. Ama piramidin altına gelen insan biterse eğer, o zaman o piramit üstüne çöker. Bak, o Çiftlik Bank niye çöktü? Artık gelen kalmamıştı. Çıkan para daha fazlaydı gelen paraya göre. O yüzden gitti. Aynı şey diğerleri için de geçerli. Saadet zincirleri için de geçerli. Dolayısıyla bu sosyal güvenlik sistemleri günü kurtaran sistemlerdir. Popülist sistemlerdir. Olmasın mı sosyal güvenlik sistemi? Ben öyle bir şey demiyorum bak. Yine sosyal güvenlik sistemi olabilir ama insanlara Amerika'nın yalan söylememesi lazım. Açık açık söyledi ki sosyal güvenlik sistemim bu kadarlık açık veriyor. Benim evet rezerv para birimim var. İstediğim kadar da doları basıyorum. Ama bunu bastığım zaman da enflasyon hortluyor. Vallahi kusura bakmayın, ben sizi emekli ederim ama emekli olduğunuz parayla siz ev almayı düşünüyordunuz. Belki bisikletin ön tekerleğini alacaksınız şimdi. Açıklayın bunu. Adamlar da bunu bilsinler. Burada onu deyince oradaki aşırı solcular kızıyor. Burada da sağcılar kızıyor. Çünkü yani kimse gerçeği konuşmak istemiyor. Yani işin Özgür, aynı şeyden sonuçta İngiltere'de, mesela Güney Kore'de, İspanya'da muzdarip. Çünkü bunlar zamanında çok büyük bir genç dalgasıyla gelmişler ama şimdi nüfusları yaşlanmış. Aynı şeyi biz de söylüyoruz. Şu an bizde bir genç dalgası var. Ama 20 sene 30 sene sonra onların çektiği sıkıntıyı biz çekeceğiz ve de ekonomiyi de muasır medeniyetlere taşımadan bunu çekeceğiz. Böylece toplam verimliliğimiz de azalacak. En büyük fark, Güney Kore ile olan en büyük farkımız, evet adamlarda da böyle bir durum var ama adamların harcayacak parası var. Savingleri var. Total Factor Productivity dediğimiz toplam faktör verimliliği yüksek. Detaya girmek istemiyorum ama yani Güney Kore o açıdan evet problemleri var ama en azından adamlar bir yere gelmişler. O geldikleri yerde durarak dinlenecekler. Bizim önce oraya gelmemiz lazım ki ondan sonra en azından bununla uğraşalım diyebiliriz yani. Tamam, ben o zaman izninizi isteyeyim. Senin de dediğin gibi yüksek katma değerli üretim çok önemli. Artık bundan sonra odaklanmamız lazım hep beraber. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Taylan abi görüşürüz. Hocam yine ben araya bir soru sıkıştıracağım. Gelen en çok mesajlardan bir tanesi. Ben cevabını biliyorum ama Özgür Demirtaş'ı ekonominin başında görebilecek miyiz? Özgür Hoca'yı ekonominin başında görebilecek miyiz diye gençler en çok bu soruyu soruyor ve en çok görmek istedikleri ismin siz olduğunu söylüyorlar. Sağ olsunlar. Ya bir kere herkese çok teşekkür ederim. Bu çok gurur verici, onur edici bir şey. Yalnız şimdi bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'de insanlar ekonomi bakanını gözlerinde çok büyütüyorlar.
Şimdi size çok acı bir gerçek açıklayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arada ekonomi bakanı da tek bakan değil. Yani muhalefet gelirse eğer nasıl olacağını tahmin edebiliyorum ben. İktidar gelirse nasıl olacağını tahmin ediyorum. Mesela muhalefet geldiğini düşünelim. Hazine Bakanlığı ayrı olacak. Maliye Bakanlığı ayrı olacak. Ticaret Bakanlığı ayrı olacak. Yani bunların hepsi aslında bir ekonomi bakanı oraya bakacak olursanız. Yani eskiden bu bakanlıklar daha bir aradaydı, daha güçlüydü. Şimdi o yüzden ayrı ayrı şeyler ve çok acı bir şey. Türkiye'ye gelen ekonomi bakanı arkadaşlar bildiğiniz bürokrasi müdürüdür. Onu oraya bunu ata, şunu oraya ata, bunu buraya getir. Yani sabahtan akşama bu kişinin bir ideoloji yönetmesi için zamanı yok. Emin olun bana. Eğer gerçekten benim bildiklerimi bilseniz benim ekonomi bakanı vesaire hangi siyasi parti gelirse gelsin olmamı istemezsiniz ben ve benim gibi insanların. Çünkü bizler orada köreliriz. Ha bazı insanlar için şimdi hani kimseyi hiç altta bırakmak istemem. Hani o konumu istiyorlar çünkü konum güzel bir konum. Onure oluyorsun. Suçlamak için söylemiyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın. O bir seçim ama yani ben yeteri kadar onure oldum hayatta. Öyle bir şeyim yok. Ve şunu biliyorum. Eğer gelirsem istediğim şeyleri yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Sorun orada. Eğer ben istediğim her şeyi başka türlü yapabilecek olursam o zaman ona gerek kalmaz. Bak ben şöyle söyleyeyim. Aslında keşke Türkiye hangi siyasi parti olursa olsun okumuş, görmüş, geçirmiş, network'ü geniş olan insanlardan keşke faydalansa. O yüzden ben her zaman ne diyorum? Arkadaşlar ben siyasete girmeyeceğim ama diyorum, bak yavaş yavaş onu söylemeye başladım. Arka plandan yardım edeceğim. Arka plandan yardım ne demek? Ya arkadaşlar arka plandan bir şey yaparsınız. Bir ekonomi bakanının 6 ay boyunca yaptığının 3 katı daha değerli olabilir o iş. Ben size söyleyeyim. Türkiye'ye 5 milyar dolar para çekersiniz. Öyle veya böyle. Dibine girmek istemiyorum onun. Bu bir bakanın bir yıl boyunca yapacağından çok daha değerli bir olay olabilir. O yüzden çok teşekkür ederim bunu söyleyenlere. Bir de benim karakterime siyaset pek uygun değil tabii. Ya büyük konuşmamak lazım bu arada. Ben hep böyle diyorum ama ne bileyim şöyle diyenler var mesela ben yorumları okuyorum. Ne yani Özgür Hoca o zaman sızlanma veya eleştirme öyle diyenler de var. Tamam bu haklı bir görüş ama ben hiçbir şekilde olmam demiyorum ki. Ben ülkeme bana ihtiyaç, ben ve benim gibi insanlara ihtiyaç olduğu sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Ondan müsterih olun. Ben çünkü neden? Ben yapmayacak olsam niye Türkiye'de kalayım zaten? Ve ben Türkiye'ye çok güveniyorum. Bunu birçok konuşmada söyledim. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan her şey var kardeşim. Ben bunu biliyorum. Önemli olan Türkiye'nin dışarıdan yatırım çekmesi arkadaşlar. O yüzden ben arka plandan çok şeyler yapabilirim. Ve yaptığım şey bir hazine bakanı olarak yapacağımdan daha fazla olabilir. Ticaret bakanı olarak yapacağımdan daha fazla olabilir. Maliye bakanı olarak yapacağımdan daha fazla olabilir. Aynı şekilde bir reform önerisi arka plandan getiririm. Politikacılar belki benimle konuşurlar. Ve belki milli eğitimde cidden devrim niteliğinde bir şey yaptırtabilirim. Müthiş bir şey bu. Bu Milli Eğitim Bakanı olmaktan çok daha değerli bir şey. Ve aynı zamanda arka planda olduğunuz zaman, ön planda olursanız bazı yani siyasetçiler sizin onlardan bir şey istediğinizi düşünürler her zaman. Konum istediğinizi düşünürler. Ama arka planda olursanız bir siyasetçi size bakıp şunu diyebilir. Yanılıyorsam beni uyarın tabii ki. Diyelim ki ya bu Özgür. Kardeşim adam para istemiyor bizden. Adam konum da istemiyor bizden. Adam bizden ünvan, şan, şöhret de istemiyor. Demek ki bu adam gerçekten inandığı bir şey söylüyor bize. Yani eğer böyle olursam ben çok daha değerli olabilirim. Çok daha faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim tabii ki. Belki idealist bir düşüncedir bu ama benim şu ana kadar Türkiye'de gördüğüm, tecrübe ettiğim şeyler bu yönde. Yani ben emin olun bir bakandan, bir bakanlık pozisyonundan daha etkili bir iş belki yapabilirim. Yapamazsam onu da söylerim. O zaman da derim ki ben bunu böyle yapamıyorum. Demek ki bir bakanın yetkisine sahip olmam gerekiyormuş. Onu da açık açık söylerim. Yani burada önemli olan açık olmak. Şimdi bunu açık açık söylüyorum. Olmazsa onu da derim ki yanılmışım. Demek ki böyle arkadan olmuyormuş bir işler. Ciddi yetkiye ihtiyaç varmış da derim. Onu da açık açık da yazarım sosyal medyada. Ama sağ olsun gençler. Çok teşekkür ederim. Buyur Serkan. Hocam ağzınıza sağlık. Bir önceki yayınımızda mikrofon en son Ömer iyi çocuktu. Ömer isimli arkadaşımızda kalmıştı ve biz yayını kapatmıştık. Tabii biz Ömer'i unutmadık. Oradan sormak istediği soruyu belki bugün sorar diye. Ömer hoş geldin. Çok teşekkür ederim Serkan abi. Özgür Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Öncelikle verdiğiniz değerli bilgi için teşekkür ederim. Az önce sözünüzü yarıda kesmiştiniz. Sormak istediğim soru aslında oydu. Serkan abiyle bugün de konuştum. Ben size soruyu sorayım isterseniz siz de cevaplamak isterseniz cevaplarsınız. Bildiğiniz üzere önümüzde bir seçim var. Seçim sonrası iki seçenek var. İktidar kalıcı olursa doların çok hızlı bir ivmeyle yükseleceği söyleniyor hocam. Önümüzdeki iki seçenek var. Merak ettiğim olan şu. İktidar devam ederse uzun vadede doların yönü ve alım gücü grafiği ne şekilde hareket edecek?
Hükümetin bu durumlarda neyi öngörmesi gerekiyor? Ya da iktidar değişirse önce kısa vade sonra önümüzdeki 3-4 senelik süreçte nasıl bir yol izleyip doları sabitleştirmeleri ve alım gücünü normalleştirmeleri gerekiyor? Sorun bu hocam. Çok net sorular. Bam bam bam. Soruları bam bam sordun. Ben de bam bam yanıt vereyim o zaman. Şimdi Tamam hocam, bak. Şimdi birincisi önce şunu bir bilin. Bir akademik çalışmadan bahsedeceğim size. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar dünyanın en iyi bu para birimlerini tahmin eden beyaz yakaları takip ediyorlar. Ve onlara böyle işte bir haftalık, bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık tahminleri soruluyor. Ve sonra işte ya artar ya düşer diyor. Mesela pound dolar. Ya artar ya düşer. Euro dolar. Ya artar ya düşer. Dolar TL. Ya artar ya düşer. Neyse. Bu tahminleri soruluyor. Sonra bir de yazı tura diye düşünün bunu. Random number generator var ama yazı tura atıyorlar işte. Yazı gelirse artar, tura gelirse düşer diye düşünün. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Sıkı durun şimdi. Kısa vadede böyle bir günlük, bir haftalık, bir aylık tahminlerde uzmanlar kesinlikle çok daha kötü yapıyorlar. Yazı turaya göre. Yani şaka gibi. Yani yazı tura atsanız daha iyi bir durum söz konusu. Çok acı bir şey aslında bu. Ama uzun vadede insan tahminleri daha iyi olmaya başlıyor. Tabii bunun nedeni var. Bunun bir sürü bilimsel nedeni var. Oralara girmeyeceğim. Şimdi bunu bir söyleyeyim ilk önce. Bu soruda yanıt vermeden önce. Şimdi gelelim soruda yanıta. Birincisi dolar TL. Ben hatta bir tane tweet de attım. Dolar TL'nin seviyesini biz neye göre şey yapıyoruz? Bununla ilgili bir sürü formül var. Ama formüllerden bir tanesi şudur. Dolar TL'ye mi bakıyorsun kardeşim? Dolar nerenin para birimi? Amerika'nın. TL nerenin para birimi? Türkiye. Burada no arbitraj ilkesi diye bir ilke vardır. O da şudur. Sen 100 dolar paranla başlayıp bunu Amerika'da faizle yatırıp, değil mi? Sonra seneye 100 TL ile başlayabilirsin. Şu anda diyelim ki 100 TL'n var. 100 TL'yi Türkiye'de faize yatırırsın. TL faizine neyse bu. %30 mu TL faizi? 130 lira olur o. Ve bir yıl sonra o 130 lirayı bugünden forward işlemiyle dolara dönersin. Bu şu kadar doların olur elinde. İkinci pozisyonda da senin elinde 100 dolar para vardır. Onu dolar faizine yatırırsın. Yine dolar olur elinde. Bu iki rakam birbirinden farklı şeyler veriyorsa bir arbitraj oluşur. Bir kar etme olasılığı oluşur ve arbitrajör dediğimiz gruplar gelip bu farkı yok ederler. Biz bu tipteki formüllere bakarak dövizin normalde nerelerde olması gerektiğini biliyoruz. Bir de reel efektif döviz kuru var tabii ki de baktığımız. Neyse şimdi uzun lafın kısası. Türkiye'de şu anda döviz olması gereken yerde mi? Bir kere bir ihracatçılara sormamız gerekiyor. Olması gereken yerde mi? Bak bu dolar TL tamam şimdi Allah var çıktı 13'ten 18'e çıktı değil mi? O sırada ihracatçı veya 7'lerden 18'e çıktı. İhracatçı biraz bir bayram etti falan filan. Ama ondan sonra uzunca bir süre 18 ve 19'lu seviyelerde tutuldu. Nasıl tutuldu? İşte artık oralara girmeyelim politik olmasın. Ama Merkez Bankası tutmaya çalıştı. Ama bu sırada ne oldu? İhracatçı firmanın çalışan giderleri arttı. Asgari ücret arttı. Asgari ücret artınca bütün beyaz yaka masrafları arttı. Yönetici masrafları arttı. Bütün ham madde fiyatları arttı. Adam için her şey arttı. Bu ihracatçı için. Ama döviz fiyatı sabit kaldığı için ne oldu? Adamın malı artık yabancılara o kadar ucuz gelmemeye başladı. Dolayısıyla şu anda hangi ihracatçıyla konuşursanız konuşun dövizin olması gerekenden düşük olduğunu söyler size. Bir de biliyorsunuz ihracatçılar ihracat gelirlerinin %40'ını bozmak zorundalar. Bozduğu kur belli. Gidiyor kapalı çarşıdan aldığı kur belli. Dolayısıyla bir de oradan kaybediyor yani. Her yerden kaybeder oldu. Dolayısıyla kur şu anda olması gerekenden biraz düşük. Yani bu ne demek? Sen eğer demek öyle Merkez Bankası rezervlerini kullanarak bunu tutmaya çalışmasan çat diye gidecek. Yani bunu biliyoruz zaten, görüyoruz da zaten. Son bir aylık hareketiyle bile böyle oldu. Şimdi hükümet kazanırsa ne olur, muhalefet kazanırsa ne olur? Onu anlayabilmek için hükümetin ekonomik şeyleri nedir? Verdiği sözler nedir? Yani ne yapacağını vaat ediyor. Muhalefet ne yapacağını vaat ediyor. Oraya bakmak lazım. Şimdi hükümetin vaadi diyor ki ben diyor geçen 2 yılda yaptığımın aynısını yapacağım diyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani Merkez Bankası faizi ki hiç kimsenin baktığı bir faiz değil artık o. %8, 8,5 sizin için bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Alakası bile yok. Kimsenin oradan kredi aldığı falan diyor. Böyle bir şey yok. O benim bir videom var. Lütfen onu dinleyin. Faiz yalanı diye. O videoda tane tane açıklamışım. Politika faiz denen şey Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz. Merkez Bankası ile bankalar arası bir faiz o. Alakası bile yok sizinle. Şu anda kredi faizleri %40'ın üzerinde tüketici kredi faizleri alabiliyorsan eğer. O da alabiliyorsan eğer. Şimdi diyor ki hükümet aynısını yapacağım. Bu ne demek? Faizi ben burada tutacağım. Tuttun. Döviz talebi var. Onu ne yapacaksın? Döviz talebini kanun maddeleriyle işte şirketlere diyeyim ki dövizini bozduracaksın. Şu saatten sonra alma. Bu saatten önce bilmem ne yapma. İyi de bu bir yere kadar kanunlarla bunu bir yere kadar sürdürebilirsin. Eğer onu bu şekilde tutmaya çalışırsa bence tutulamaz. Yani bir noktadan sonra kendini olması gereken yere doğru atar. Onu söyleyeyim. Peki muhalefet gelirse bu nasıl olur? Orada da şöyle yorumlar var. İşte muhalefet gelince
Efendim değişimin rüzgarıyla beraber her şey düşecek. Böyle öyle abuk sabuk şeyler duyuyorum ki dolar 11'e düşecek. Yok kardeşim öyle bir şey olur mu? Zaten öyle bir şey olursa ekonomi durma noktasına gelir Türkiye'de. Bu tipte insanlar genelde ekonomi bilmeyen, ekonomi finans bilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle konuşan insanlar. Yalnız muhalefet geldiğinde de bir artış olacak olsa bile orada şöyle bir fark var. Diyor ki ben diyor Merkez Bankası'nı diyor bağımsız yapacağım. Bağımsız para politikasına geçeceğim. Bu ne demek? Faizlerin artışı demek. O ne demek? Dövizin oradan bir darbe yemesi demek. Ama aşağıdan da bir talep geliyor olacak. Aşağıdan bir talep geliyor. Dövizi yukarı ittiriyor olacak. Yukarıdan bir balyoz gelecek. Faiz balyozu aşağı doğru ittiriyor olacak. Artı biraz sıcak para gelecek. Artı ondan sonra da soğuk para gelecek. Bu ne demek? Önce yukarı doğru bir artış, belki ondan sonra bir yatay gidiş. Ama tekrar ediyorum. Kısa vadede bunu bilmek imkansız. Ben sadece size şunu söyleyebilirim. Diyebilirim ki eğer mevcut ekonomi politikası devam ederse TL'de değerlenme falan beklemeyin. Çünkü o yani aklın, eşyanın doğasına aykırı olan bir şey zaten. Ve Türkiye'nin kesinlikle yabancı yatırımcıya ihtiyacı var. Onu da net açık söyleyeyim. Eğer yabancı yatırımcının gelmeyeceği kadar para politikasını bağımlı hale getirirseniz, ben size söyleyeyim, Merkez Bankası'nın rezervleri ne kadar oldu biliyor musunuz? Şu anda rekor eksideyiz arkadaşlar. Ben yani Mayıs'ın başında açıklanır son rakamlar. Yani o açıklandığı zaman konuşmak lazım ama ben swap hariç 69 milyar eksi yanlış anlamayın, eksi 69 milyar dolara kadarlık bir düşüş bekliyorum. Bu çok acı bir şey. Yani rezervlerin eridiğini görüyoruz. Sadece 3 gün içinde 4,5 milyar dolar satıldığı söyleniyor. Bir de üstüne üstlük biliyorsunuz altında da bir erime var. Yani altın satışı da yapılmış gördüğümüz kadarıyla açıklanan rakamlardan. Dolayısıyla bu şekilde dövizi tutamazsınız. Bunu bir yere kadar tutarsınız, sonra gider yani. Dövizi tutmanın yolu onu serbest bırakmaktır. Yani dövizi ehlileştiremezsiniz. Ehlileştirdiğiniz yere ne denir zaten? Kambiyo rejimini değiştirmişsiniz demektir. O apayrı bir patika. Yani o zaman 1900 Allah korusun. Onu Allah korusun, öyle bir şey yok. Ama yok, ben serbest rejimde kalacağım. Böyle kanunlarla baskı yapmayacağım ama yine de bu dövizi ehlileştireceğim. Ehlileştiremezsin dövizi. Öyle bir şey yok. Serbest bırakacaksın ve yabancı yatırımcı gelmesinin önünü açacaksın. Yabancı yatırımcı da nereye gelir? Liyakata gelir. Yabancı yatırımcı öngörülebilirliğe gelir arkadaşlar. Onu da net bir şekilde söylemiş olalım. Evet, buyurunuz. Ömer çok teşekkürler. Steve da Bitcoin. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar, merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Biraz da bizim yani global ekonomik stratejilerimizle alakalı. Sizin tabii daha önce Türkiye ekonomi politikaları ile ilgili yaptığınız öngörülerin tamamı tuttuğu için bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. BRICS oluşumu var biliyorsunuz. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bunun yanı sıra tabii Suudi Arabistan'ın da bir desteği söz konusu son zamanlarda. Dolar, ya bu oluşumun dünyanın neredeyse nüfusunun yarısı. Dolar dünyanın para rezervi olma özelliğini yakın gelecekte kaybedebilir mi? Yani veya Türkiye bu konuyla alakalı ticari ve finansal anlamda nasıl bir yol izlemeli? Ben merak ediyorum. Şimdiden var mıdır acaba bir formül? Yani çok güzel bir soru. Yani şöyle, ilk önce temennimi söyleyeyim. Yani inşallah dolar rezerv para birimi statüsünü kaybeder. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu bir silah olarak kullanması benim hiç hoşuma giden bir şey değil. Onu söyleyeyim. Ama hani dolar rezerv para birimi statüsünü kaybetsin, yerine yuan gelsin mi derseniz hayır. Yani bir manyaklıktan çıkıp ondan daha büyük bir manyaklığa girmemeli dünya. Keşke bir kripto para birimi rezerv para birimi statüsünü kazansa. Bak, ona okeyim. Ona okeyim. Çünkü o benim adalet duygumu zedelemiyor. Rezerv para biriminin bir sahibi olması çok saçma bir şey. Yani onun sahibi yeni mafya demektir. Bu bir mafya düzeni. Umarım biter. Ama Türkiye'nin çok akıllı hareket etmesi lazım. Bak, ben size şimdi bir takım rakamlar vereyim. Madem sordunuz bu soruyu. Şangay Beşlisi. Allah'ım ya Rabbim, Şangay Beşlisi. Ya gittim baktım bu Şangay Beşlisi'ne ben. Söylüyorum rakamları. İşte bu Kazakistan, Türkmenistan bilmem ne. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar. Rusya da 10 bin dolar diyor ama biliyorsunuz Rusya ve Çin'de rakamları birazcık bir abartma var. Siz onu indirin 7 bin dolara. Diğer geri kalan ülkeler zaten çöp. Ortalamada Şangay Beşlisi üyelerinin ve arkadaş ülkelerinin ne kadar biliyor musunuz kişi başına düşen gelirleri? Yaklaşık 4-5 bin dolar civarında. Kişi başına düşen geliri bu adamların 4-5 bin dolar avaraj. Berbat bir seviye bu. Peki Türkiye'nin müttefiki olduğu batılı ülkelerin, 57 tane batılı ülkenin ortalamada kişi başına düşen milli geliri ne kadar biliyor musunuz? 57 tane ülkenin ortalama kişi başına düşen milli geliri, yanlış hatırlamıyorsam 54 bin dolar. Yahu kardeşim, soru çok basit. Ortalama kişi başına düşen milli geliri 54 bin dolar olan grupla mı ticaret yapmak istiyorsun? 4 bin dolar olanla mı ticaret yapmak istiyorsun? Hangisiyle?
Ben 4.000 dolarla ticaret yapmak istiyorum diyen adam ticaretin T'sinden anlamıyordur. Onu söyleyeyim. Yani daha nasıl söyleyeyim? Yani daha nasıl anlatayım bunu? Bak ben ne Avrasyacıyım ne Atlantikçiyim. Ben matematikçiyim kardeşim. Çok net bir rakam söylüyorum size. Kimle ticaret yapmak istersin sen? Zenginle ticaret yapmak istersin. O yüzden henüz Şangay Beşlisi bir alternatif bile değil. Bir arttırsınlar kişi başına düşen milli gelirlerini, bir alternatif haline gelsinler, sonra düşünürüz. Türkiye böyle bir şey yapsın mı yapmasın mı? Türkiye'nin bağımsızlığı önemli bir şey ama Türkiye'nin bağımsızlığı zengin olmasından geçiyor. Zengin olmayan ülke bağımsız falan değildir. Değildir ya. Önce zengin olacaksın ki ondan sonra zengin olasın. Ondan sonra bağımsız olasın. Benim öyle de bir lafım var. Evrensel olmayan milli olamaz. Bak yeni bir laf daha koyayım. Evrensel ve zengin olmayan milli olamaz kardeşim. Yani, evrensel olmayan kişi milli olamaz. Zengin olmayan ülke bağımsız olamaz. Bu kadar basit. Zengin olacaksın. Zengin olmak için zenginlerle ticaret yapacaksın. Bunun zıddını söyleyen kişi ideolojik körlük içerisindedir. Bunu söylemek, Amerika'yı övmek falan değil. Amerika'nın neler yaptığını herkes biliyor. Alakası yok. Ben matematiksel bir doğruluğu söylüyorum. O yüzden bu değil. Ama Amerikan dolarının rezerv para statüsünü kaybetmesini dilerim. Canı gönülden dilerim. Ama onun yerine yuan gelmesini asla dilemem. Niye biri gitsin biri gelsin kardeşim? Yani gelen gideni aratır. Onun yerine merkeziyetsiz, sahipsiz, kimsenin kontrolü altında olmayan bir para birimi, rezerv para birimi olsun. Keşke olsa. Keşke olsa. Onun için de zaman var gibi gözüküyor daha henüz. Çok mersi hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Serkan'cığım. Hocam John burada. John Snow. Oo, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yalnız şöyle bir şey oldu. Ben ilk soruyu Serkan'a yazmıştım Arjantin'le ilgili. Onu ben sormadan açıkladınız. Sonra iç politikayla ilgili sorayım dedim. O da arada gitti. Süper. En son Tamam. şeyi soracaktım. Rezerv para birimiyle ilgili. O da az önce soruldu. O da soruldu. Tamam. Evet, ama şöyle küçük orayı bir açmak anlamında bir soru sorayım. Bu rezerv para birimi dediniz ki dolar olmamalı veya yuan olmamalı. Doğru. Bir ülkenin tek elinde olmamalı. Acaba şöyle bir şey mümkün müdür sizce? Bu IMF'nin bir oluşturduğu para birimi var ya. Evet. SDR. Evet. Ona benzer belki de dijital, hatta Brezilya'nın, Çin'in de daha ağırlıklı davet edildiği daha uluslararası bir para birimiyle uluslararası ekonomi daha düzene girer mi sizce? Yani evet. Belki bir tık daha iyi olabilir. Ama tekrar edeyim. Orada da yani benim derdim şimdi şöyle. Ben neden Amerikan dolarına rezerv para birimi olmasını istemiyorum? İstemememin nedeni ay Brezilya ve Çin'in hakkı yeniliyor diye değil. İstemememin o başkalarının sebebi. Yani mesela Çinli biriyle konuşun, Çinli bir komünist politbüro üyesiyle konuşun. O da aynı benim gibi Amerikan doları rezerv para birimi olmasını ister. Ama ne ister? Kendi kontrolünde olmasını ister. Kendi kontrolünde değil ya Amerikan doları. O yüzden ama benim nedenim o değil. Benim nedenim direkt Amerika'nın kendisiyle alakalı. Amerika bunu bir silah olarak kullanıyor yıllardır ve aynı zamanda o kadar kontrolsüz bir Amerikan doları basımı söz konusu ki bu bütün tüketim, yatırım, alışkanlıklarını mahvediyor dünya. Şimdi dolayısıyla ben ülkelerden birinin veya başkasının çok önde olmasını istemiyorum. Dolayısıyla bana ideali soracak olursanız ben merkeziyetsiz bir kripto para birimi olması beni bir parça daha rahatlatırdı açıkçası. Ama tabii onun da önünde bir sürü engeller var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların bunun önüne koyduğu engelleri görüyoruz çok net bir şekilde. Benim için biraz daha ideal olurdu. Gelelim bu merkez bankalarının çıkardığı digital currency'lere. O berbat bir şey. O bildiğiniz devletlerin halkları izlemesi için çıkardığı bir röntgen cihazı. Röntgenleme cihazı yani. O yüzden o berbat bir şey. Onun asla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten kimsenin de oraya, yani özellikle bu kriptocuların, blockchain severlerin oraya bir ilgi göstereceklerini hiç zannetmiyorum. Zavallı halk gösterebilir. Ne olduğunu tabii gösterir ama ne olduğunu anlayıncaya kadar da bayağı bir şey geçecektir. Ama devletler ona bastıracak. Göreceksiniz. Çin'de herhalde başladı Tabii. diye. Çin zaten tam bir şey devleti biliyorsunuz. Yani sizin hayatınızı A'dan Z'ye kontrol eden bir yapı. Amerika'ya gidip diyorlar ya siz bu özgürlük olayını nereden çıkardınız? Ne özgürlüğü kardeşim diyorlar. Halka özgürlük falan vermeyeceksin. Halk iki şey ister. Bir karnını doyurmak ister, bir de güvenlik ister. Onları ver otursun yerine. Tabii bu benim anlayışıma çok ters bir anlayış. Çin bunları ihraç da etmeye başladı. Maalesef. Ve çok tehlikeli bir olay. Bakın yani herkes, yani Çin severlere söyleyeyim. Özgürlüklerinizi kendi elinizle vermek istiyorsanız buyurun. Amerika kötü, eyvallah. Bu da kötü. Şimdi ben ne yapacağım yani? Amerika kötü diye benim buraya gidecek halim yok. O da kötü, bu da kötü.
özgürlüklerimizden feragat etmeden ama Amerika'nın tek elden her tarafı dizayn ettiği para sistemine de evet demeden bir alternatif gerekli. Kripto zaten bu yüzden çıktı. Yani kriptonun çıkışı 2008 krizi zaten. Yani Satoshi'nin white paper'ını okuyanlar ve aynı zamanda ondan sonra forumlarda yazanları okuyanlar biliyor ki bu olayın çıkışının sebebi 2008 krizinde Amerikan Merkez Bankası'nın karşılıksız çılgınlar gibi dolar basması. Buna bir tepki olarak ortaya çıktı. Durum bu. Teknolojinin daha gelişmesi lazım mı? Kesinlikle. Öyle diyeyim ve tekrar sözü Serkan'a bırakayım. Bir sorum da olacak hocam, çok kısa, iç politikayla ilgili. Az önce oraya bir kısım değindiniz, benim de merak ettiğim bir alan daha vardı onu. Şimdi muhalefetin ekonomi alanındaki görüşlerini izledikçe şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani iktidar otokrat, o gidince daha demokratik bir ülke olacak. İşte faiz politikası terk edilecek, şu bu ve Türkiye böyle bir rahatlık yaşayacak. Hatta şey gibi geliyor bana, Adam Smith'in görünmezliği gibi, yani onlar olunca kendiliğinden bir rahatlama olacak. Fakat işin ekonomik tarafının yanında bir de politik taraf var. Seneye yerel seçimler olacak ve her siyasi parti ekonomi bilimine uymasa bile oyların düşmemesi için ona aykırı hareket. Aynen öyle. Ben biraz şöyle de görüyorum. Ekonomistler olaya çok ekonomik baktığı zaman işin politik tarafını kaçırabiliyorlar. Ama yani siyasetçiler bazı hataları ahmak oldukları için yapmıyorlar. Siyasi oldukları için yapıyorlar. Doğru. Ben şunu merak ediyorum. Amerika'da özellikle bu okuduğumda gördüğüm şeyler, yani ekonomiyi soğutmaktan bahsediyorlar enflasyondan kurtulmak için ve bunun da halk üzerinde de yaratacağı bir acı var. Şimdi Türkiye'de enflasyon daha fazla. Dolayısıyla onun daha fazla soğumaya ihtiyacı var. Fakat bu soğutmak için yapılacak hamleler halk üzerinde bazı geçici de olsa, işte acil ilaç derlerdi 2000'lerin başında. Bunu yutmak zorunda kaldıkları zaman bu da siyasi olarak bazı tercihlerin değişmesine sebep olabilir. Dolayısıyla siz yani burada salt ekonomik ya da salt siyasi olmaktan öte bir ara geçiş, karma bir görüş mü artık, nasıl söyleyeyim, bir rota oluşturulduğu vakit bunun tasavvurunu yapabiliyor musunuz? Yani tahmin edebiliyor musunuz? Şurası şu kadar ekonomik olur ama burada biraz daha politik olur gibisinden. Şimdi birincisi ben de okumaya çalışıyorum. Siyaset bilimi benim alanım değil ama hangi siyasi parti gelirse gelsin yerel seçimlerden önce popülist ekonomi politikaları uygulayacaktır. Bir kere bu çok net ve kesin. Ama iki alternatif arasında şöyle bir fark var. Sıcak para ve soğuk para farkı. Şimdi soğuk para zaten geldiği zaman bir yıl sonra olacak şeylerin ne olacağını bakarak değil de 10 yıl sonraki durumu Türkiye'nin ne olur diye gelecek. Sıcak para da zaten yüksek faize gelecek. Dolayısıyla sıcak para artı ılık para artı soğuk paranın toplamı o popülizmin götürdüğünü bir parça dengeleyecektir her şeyden önce. Ama eğer bu sıcak para ve soğuk para gelmeden popülizme devam edilirse işte o zaman o zaten en istemediğimiz olay. Zaten bir türlü yapısal reform yaptırtamıyoruz siyasetçilere. Yani benim en büyük derdim bu yapısal reformlara girişilmesi. Bir de bu biliyorsunuz bu troller var. Özellikle ak troller yapıyor bunu maalesef. Efendim faiz artışından başka çözüm söylemedi. Ya kardeşim 50 milyon bin kere söyledik yapısal reformların yapılması. Yapısal reformların ne olduğunu söylemediniz. Kardeşim 100 milyon tane video çektik ya. Ne olduğunu tane tane anlattık yapısal reformlarını. Her defasında nasıl bir daha bunu sorabiliyorlar inanamıyorum. Yapısal reformların yapılması lazım. Ama dediğim gibi 2024 yerel seçimlerinden önce popülist atak olur. Onu dengeleyecek olan eğer hani Merkez Bankası bağımsızlığı falan filan olursa sırf ondan ötürü girecek para var. Sırf CDS düşüşünden ötürü girecek para var. Para girdiği için CDS düşecek, CDS düşüşü için para girecek. Yani bunlar ikisi de birbirini koz eden sonuçlar. Yani birbiriyle giderler. En azından akademik çalışmalar bize onu gösteriyor. Yani CDS'in düşmesi yatırımları arttırıyor, yatırımların artması CDS'i düşürüyor. İkisi birden. Birbirini tetikleyici şeyler. Yani olumlu bir loop'a girmiş oluyorsunuz. O olumlu loop'ta, o olumlu tekerlekte biraz geri çevirebilir tekerleği yerel seçimler. Ama siz olumlu tekerin öne doğru sürmeden otomatikman popülizme giderseniz işte o çok berbat bir durum. Umarım olmaz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. John ağzına sağlık. Hocam az önce biraz kendime kızdım. Kadın arkadaşlara söz hakkı vermedim. Hemen verelim. Aynen. O yüzden. Birkaç soru daha alıp ondan sonra bitirelim. Evet. Tamam hocam. Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Meryem. Hocam şöyle bir şey soracağım. Bu ikili kurdan bahsettiniz. Bunun oluşmasının altında acaba Merkez Bankası bankalardan ucuza alıp kapalı çarşı üzerinden yüksek fiyata mı satıyor? Hani şöyle bir şey oldu. Çünkü kuru zorla baskılarken aslında uyguladıkları kötü politikalar yüzünden hani bu durum daha da kötüye gidiyor. En son yanlış hatırlamıyorsam bunu yıllar önce denemişlerdi. Hangi dönemde tam emin değilim. 70'lerde mi 80'lerde mi? Hani çok daha da kötü bir durum olmuş. Yani şu konu bak. İkili konu. Evet. Meryem bu arada benim de kız kardeşimin adı Meryem. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok severim Meryem'i. Yani bunun ana sebebi şu. Eğer bir yerde iki fiyat oluşuyorsa, daha doğrusu serbest piyasada oluşan fiyat resmi fiyattan farklıysa resmi fiyat arz ve talebi göstermiyor demektir. Demek ki orada bir baskılama var. Baskılama nasıl yapılabilir? Kanunlarla yapılabilir, düzenlemelerle yapılabilir,
telefon konuşmalarıyla yapılabilir, telefon baskısıyla yapılabilir. Demek ki orada öyle bir olay var. Var mı? Var. Ondan ötürü ne oluyor? Serbest piyasada daha farklı bir kur oluşuyor. Serbest piyasada oluşan kurla şu anda resmi arasındaki fark %5. Eğer o baskılama devam ederse o fark daha da açılabilir. O yüzden Ondan sonra yavaş yavaş en uç örnek olan Arjantin örneğini gösterdim. Türkiye onun gibi olmaz ama yani bak, eğer baskılama uzunca süre devam ederse aynen böyle bir olay oluyor diye o grafiği sizlere verdim. Allah korusun diyelim Meryem. İnşallah daha da devam etmez bu baskılama. Anladım hocam. Bir sorum daha vardı. Şöyle, Tabii. hani insanların çoğu çok fazla bilgili değil. Hani bu konu hakkında ben maliye okuyorum. Hani az çok biliyorum nerelere bakacağımı. TÜİK'in yanlış rakamlar açıkladığı hani herkesce biliniyor. Daha doğru veri için sizce insanlar nereye bakmalılar? Nereden daha iyi bilgi almalılar? 31 Aralık 2022'de git markete alışveriş yap. 31 Aralık 2023'te de yap. Aynı malları al. Birbirine böl. Daha güzel bir şey olmaz. Yani şaka bir yana, yani bizim neyi hissettiğimiz önemli olan. Karşımda et oluyor. Ben etin yüzde kaç arttığını biliyorum. Yani bana bir kurumun et şu kadar arttı demesine gerek yok ki. Ben biliyorum zaten ne kadar arttığını. Yani birçok rakam gerçeğinden biraz farklı açıklanabilir ama gerçeğinden farklı açıklanınca çok komedi olacak yegane şey enflasyondur bence. Çünkü enflasyon gidip ne kadar para verdiğin ortada. Yani etin fiyatının ne kadar arttığı ortada. Limonun, soğanın fiyatının ne kadar arttığı ortada. Sen ona işte, o yüzden o Kıbrıs'la ilgili Hakan Kara'nın şeyini gösterdim sizlere. Çok güzel bir grafik değil mi? Yani iki ülkede Türk lirası kullanıyor. İki ülkede de Türkler yaşıyor. İki ülkede yaşayanların gelenek göreneği aynı. İki ülkede yaşayanların zevkleri aynı. Giyim kuşam zevkleri aynı. Bir yerde kıyafet fiyatları uçmuş gitmiş endeksi. Öbür taraf aşağı doğru gitmiş. Bunlardan ikisinden biri yanlış. Hangisinin yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Pazara çıkıp ayakkabı alarak anlayabiliriz. Çarşıya çıkıp ayakkabı alarak anlayabiliriz. Alın ayakkabıyı. Geçen yıla göre yüzde kaç artmış? Bu kadar basit. Bu işin şakayla karışık yanıtı. Gerçek yanıtı da tabii şimdi bir sürü alternatif enflasyon ölçümleri gelmeye başladı. Özellikle internet fiyatlamaları kullanılıyor. Teknoloji ilerledikçe çok böyle anlık enflasyon ölçümleri bile yapılabilecek. Burada Enad Grup benim de takip ettiğim bir yer. Ve gerçekten de eğer bakacak olursanız açıklanan enflasyonlar arasında çok ciddi fark var. Onu da söylemiş olayım sizlere. Anladım hocam. Teşekkürler. Yonca Hanım burada mısınız? Buradayım. Bu arada Enak demişken Veysel Hocam'a da teşekkür edeyim hemen. Hocam iyi akşamlar. Benim bir tane sormak istediğim soru var. Birincisi ekonomi politikaları normalde dünyada hükümet politikalarını belirliyor. Ama bizim ülkemizde biraz da tam tersi oluyor. Bunun uluslararası arenada itibar açısından bizim ülkemize hem ekonomi hem itibar açısından ne gibi zararları olacak? Yani şöyle, bu çok bir soru. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela her şey ekonomidir kardeşim. Yani hatta bak, Bill Clinton seçilirken 1990'larda ilk seçiminde Bill Clinton'ın bir danışmanı var ve Bill Clinton'a şey diyor. It's the economy stupid. Yani hey aptalım benim. Önemli olan ekonomidir. Geç diğer olayları diyor. Şimdi bizde ekonomi tabii ki önemli. Ama bizim gibi böyle gelenek, görenekler vesairenin daha önemli olduğu ülkelerde başka şeyler ön plana çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bu da ne oluyor? Hani başka ülkeler gözündeki prestiji demeyeyim ama ekonominin daha arka plana atılmasıyla sonuçlanıyor. Normalde ekonomi uzun süre yanlış yönetilmez hiçbir ülkede. Çünkü yönetilirse, demokrasi de varsa eğer o ülkede, biri gider biri gelir. O da yanlış yönetirse o da gider. Tekrar öbürü gelir. O da yanlış yönetirse ikisi birden gider. Üçüncü yepyeni bir şey gelir. O da yanlış yönetirse dördüncü biri gelir falan filan. Yani ekonomi anlayışının daha artması lazım ki ekonomi iyi olsun. Ekonomi hassasiyetinin değil. Hocam diğer sorum da 5 hafta içinde Merkez Bankası 43 ton altın sattı. Bunun bize ne gibi, pazara ne gibi yansımaları olacak? Birebir rezervdeki düşüşlerle birebir aynı etkisi var bunun. Yani 4 milyar dolar da rezervden sattığını düşünecek olursak bu ne demektir efendim? İşte tahminimi söyledim. Mayıs başı görürüz onu. 69 milyar dolarlık swap hariç bir net rezerv söz konusu Merkez Bankası'nda. Yani swap hariç rakamlar inanılmaz kötü durumda. Altına da baktığımız zaman bunun içerisinde orada da bir düşüş var. Bu demektir ki yani bu bir müdahalede harcanıyor. Ama yani literatür bize şunu söylüyor. Müdahaleler çalışmaz diyor. Demek ki burada çalışacağını düşünüyorlar ki yapıyorlar. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Serkan, bir soru daha alıp kapatalım. Hocam Tuğba Hanım var.
Tuğba Hanım burada mısınız? Evet buradayım. Teşekkürler. Hocam öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Benim uzun zamandır sormak istediğim bir soru var aslında. Sizin söylediğiniz gibi paramız gerçekten değerini kaybediyor ve nasıl tutacağımızı bilmiyoruz elimizde. 2021 yılına kadar bana ev almak çok mantıksız geliyordu. Genelde hani dolar üstünde ya da borsa üzerinde paramızı değerlendiriyorduk. Şimdi şu süreçte geçen sene atıyorum 500 bine gördüğümüz evi şu an 2 milyona görüyoruz. Belki seneye 5 milyona göreceğiz bilmiyorum. Seçim sonrası sizce hani ev fiyatlarında eğer ekonomi düzelirse, bu politikalar değişirse bir düşüş olur mu? Ya da hani TL'nin değeri arttıkça bir düşüş olur mu? Yani mesela şu an 3 milyona aldığımız bir evi seçim sonrasında belki 2-3 sene sonra daha az bir paraya alabiliriz. Tamam, anladım soruyu. Şimdi bak, TL'nin değerinin artması gibi bir şeyi çok aklınızda tutmayın, hayal kırıklığına uğrarsınız. TL'nin değerinin düşmesinin hızının azalması diyelim. Yani olabilecek en ideal senaryolardan biri bu. Ev fiyatlarının bu kadar beklenenin çok üstünde artmasının sebebi de hükümetin hiç hesapta yokken, hiçbir ekonomi kitabında yazmayan nas ile yöneteceğiz modeline geçip faizi tarihte görülmemiş bir şekilde faizle enflasyonun arasındaki makası açmasıdır. Türkiye tarihinde faizin enflasyondan bu kadar düşük tutulduğu bir dönem yok. Böyle olduğu için insanlar paraları erimesin diye bir yandan faizde paralarını tutarlarsa eriyecek. Dövizde tutamıyorlar, tutuluyor. O yüzden bir yere gitmeleri gerekiyordu, eve gittiler. O yüzden ilk başta onu anlattım. Yani bu artış özellikle yaptırılmış bir artıştır. Sadece ev fiyatları artmadı ki. Türkiye'de sadece ev fiyatları artmadı ki. Türkiye'de Domestos'un da fiyatı ev kadar arttı. Türkiye'de çamaşır suyunun fiyatı ev kadar arttı. Türkiye'de etin fiyatı da ev kadar arttı. Yani bunları, yani 1 milyonluk ev 5 milyon oldu. 100 liralık et 500 lira oldu. Efendim 2 milyonluk ev 10 milyon lira oldu. Efendim 200 liralık çamaşır suyu 1000 lira oldu. Yani neden peki böyle oldu? Çünkü insanlar ihtiyaçları olmasa bile bir an önce ceplerindeki nakitten kurtulmak istediler. Çünkü nakitte oldukları zaman yakar top. Takır takır o paraları erimeye başladı. Yani bu aslında maalesef bütün mal, gıda, hizmet, gayrimenkul, bunların tümünün artmasının sebebinin altında yatan, yani bunun altında yatan sebep dediğim gibi faizlerin enflasyondan çok uzun bir süre düşük tutulması. Maalesef. Çok teşekkürler. Peki borsayı nasıl görüyorsunuz seçim sonrası eğer ekonomi politikası değişirse? Ona bir yorum yapmak istemem çünkü yatırım tavsiyesine girer diyeyim. Onu bu kadar bir 20-30 bin kişinin izlediği bir yerde değil de daha küçük gruplarda konuşmak daha mantıklı. Tamam, teşekkürler hocam. Sağ ol. Evet Serkan'cığım. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Birçok soru var. Yani yüzlerce hatta binlerce soru oldu. Şimdi bazı arkadaşlar da neden bize söz vermiyorsun demiş. Ben söz isteyenlerden özür diliyorum. Burada söz alıp da yine tabii ki soru soramayan arkadaşlar da var. Onlar da kusura bakmasın, tabii sizi de yorduk. 1,5 saati geçti. Birçok insan katılamıyoruz. Odada problem mi var? Bağlantıyla alakalı demiş. Açıkçası bağlantıyla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum ama siz Türkiye ekonomisi başlığıyla bir yayın açınca bazı hatlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bazı arkadaşlar sesle alakalı problem demiş zaman zaman. Yani bana net bir şekilde geldi sesiniz. Ama söylediğim gibi tabii Özgür Demirtaş Türkiye Ekonomisi Odası açınca tabii hatlarda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor doğal olarak. Evet. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum herkese dinlediğiniz için. Ne güzel oldu, konuştuk. Enseyi karartmayın. Burası Türkiye. Neler atlatmış. Ekonomi de düzelir. Her şey yoluna da girer. Siz sağlığınıza dikkat edin. Ülke iyi olsun inşallah. Daha iyi olsun. Tek temennim bilimsel doğrulardan şaşmamaktır arkadaşlar. Şeylerden de ricam, bütün trollerden ricam. Konu hakkında eğitiminiz yok. Eğitiminiz olmadığı konuda lütfen fikriniz olmasın. Lütfen fikriniz olmasın. Eğer bu konuda eğitiminiz yoksa, illa bir fikir de edinmek istiyorsanız Profesör Doktor Daran Hocamoğlu'nu biraz okuyun. Oradan biraz fikriniz olsun. Zaten düşüncelerinizin yanlış olduğunu göreceksiniz. Birbirimizi kırmayalım yeter ki. Zaten kısa dünya. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkesi çok seviyorum.